Merhaba, bonjour. Ah, Fransa. Modanın, aşkın, romantizmin, gastronominin ülkesi Fransa. Quiche, ratatouille, bœuf bourguignon, soufflé, mousse au chocolat, macaron. Fransa deyince aklımıza harika yemekler ve pastalar geliyor. Ama bugün ben sizi Fransızlardan soğutacak 5 tane yemekten bahsetmeye geldim. Sonuncuya dikkat, şok edebilir sizi. İlkiyle başlayalım. Daha önce size bir videomda Fransızların etleri kanlı ya da az pişmiş olarak tükettiklerinden bahsetmiştim hatırlarsanız. Eğer hatırlamıyorsanız ya da izlemediyseniz işte video burada. Şimdi de size başka bir yemekten bahsedeceğim. İçine sığır etinin ya da dana etinin konulduğu, hardalın, mayonezin, ketçabın eklendiği, bunların baharatlarla karıştırıldığı ve en sonunda da bir yumurta sarısıyla taçlandırıldığı bir yemekten bahsediyorum. Tartar. Size de bir şeyi hatırlatmadı mı? İçinden hardalı çıkarın, mayonezi çıkarın, ketçabı çıkarın, baharatlı, yumurtanın konulduğu, kıymadan yapılan bildiğimiz köfte. Yani ben öyle düşünmüştüm. Kendimizin baharatları koyarak hazırladığı bir karışım yaptığımızı sanmıştım ve daha sonra onu götürüp pişireceklerini düşünmüştüm. Maalesef yanılmışım. Arkadaşlar evet, Fransızlar bunu çiğ olarak yiyorlar. Fransa'da hemen hemen bütün restoranlarda bulabilirsiniz bunu. Fransa'da çok tüketilen bir yemek. Aynısının deniz ürünleriyle yapılanı da mevcut. Fransa'da genellikle Noel yemeğinde, kutlama yemeklerinde ya da özel günlerde tüketilen bir üründür bu. Ve pahalı restoranlarında vazgeçilmez bir ürünüdür. Kendisi foie gras, yani yağlandırılmış ördek ya da kaz ciğeri. Fransa'da bunu hemen hemen bütün marketlerde bulabilirsiniz. Fiyatı oldukça pahalı. O yüzden çok tüketilmesine rağmen özel günlerde tüketilen bir yiyecek. Ben tadına baktım. Şöyle oldu. Bana ne olduğunu söylemediler ilk önce. Tadına bak, sana daha sonra ne olduğunu söyleyeceğiz dediler. Biraz yağlı bir şey. Ekmeğe sürülüyor. Tadı fena değil aslında. Daha sonra bana nasıl yapıldığından bahsettiler. Evet, gavaj denilen bir yöntemle hayvan besleniyor. Zorla beslenme deniliyor buna. Ördeğin ya da kazın boğazına bir tane hortum sokuyorlar midesine kadar giden ve genellikle mısırla besleniyor hayvan. 2 ila 4 hafta arası yiyebileceğinin 2-3 katı besin veriyorlar. Burada amaç hayvanın ciğerini yağlandırarak bir 10 katına çıkartmak. Daha sonra hayvan kesiliyor, ciğer alınıyor. Yağlı kısmını pişiriyorlar ve ekmeğe sürülür bir kıvama geliyor. Daha çok baharatlı ekmeklerle tüketiliyor. Hafif şekerli baharatlı ekmeklerin üzerine sürüyorlar. Üzerine de soğan reçeli veya incir reçeli koyuyorlar. Bu daha çok aperatif olarak tüketilen, yani yemeğin başında tüketilen bir yiyecek. Fransa'da çok tüketilmesine rağmen çok polemik yaratan bir yiyecek. Hayvan hakları savunucuları hayvanın acı çektiğini düşünerek bu metoda tabii ki karşılar. Ama aynı zamanda da çiftçiler, bu işi yapan insanlar hayvanın ciğerinin yağlanmasının bir hastalık olmadığını ve gavaj bırakıldıktan birkaç gün sonra da hayvanın ciğerinin eski haline döndüğünü söylüyorlar. Yani siz karar verin. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Fransa Avrupa'da bunu en çok tüketen ülke. Hatta öyle ki İngilizler Fransızlarla dalga geçip onlara bir lakap bile takmışlar. Fransızlara froggies diyorlar. Evet, size bahsedeceğim yiyecek kurbağa bacağı. Evet arkadaşlar, Fransızlar kurbağa bacağı yiyorlar. Bu kurbağalar özel yerlerde yetiştiriliyor ve yurt dışından da ihraç ediliyor. Fransa'da bütün restoranlarda yok. Bu yemek daha çok uzak doğu restoranlarında bulunuyor. Evet arkadaşlar, eğer üçüncüye şok olduysanız dördüncüde kusmaya hazır olun. Evet. Şimdi şöyle bir yemek hayal edin. Kapatın gözlerinizi. İçine tereyağının konduğu, daha sonra maydanozun eklendiği, hatta bazen içine sarımsağın da konulduğu böyle güzel bir karışım hayal edin. İnsanın alıp içine ekmeğe batırıp yiyesi geliyor değil mi?
Şimdi bu karışımın içine en girmeyecek, en berbat şey nedir bir de onu düşünün. Yani böyle gördüğü zaman yuh artık be bunun burada ne işi var diyeceğiniz bir şey hayal edin. Ne olabilir? Fransa deyince akla gelen yiyeceklerden bir tanesi yine. Çünkü Fransa'da çok fazla tüketiliyor. Kendisi salyangoz. Quoi? Evet, Fransızlar salyangoz yiyorlar. Salyangoz sadece Fransa'da değil, başka diğer Avrupa ülkelerinde de tüketiliyor. Asya ülkelerinde tüketiliyor. Bu yemeklerde tüketilen salyangozlar özel yerlerde yetiştiriliyor. Yani öyle herhangi bir salyangozu alıp pişirmiyorlar. Salyangoz yemeklerinden en meşhuru ise escargot au beurre persillé yani maydanoz yağında salyangoz. Fransa bu salyangozların bir kısmını da Türkiye'den ihraç ediyor. Hatta şöyle bir anekdot anlatayım size. Ben küçükken annem bana hep anlatırdı. Çok küçük yaşlarda İzmir'de bir salyangoz fabrikasında çalışmış. Bu salyangozları da yurt dışına gönderdiklerini söylüyordu. Salyangoz daha çok Noel yemeklerinde, özel yemeklerde tüketiliyor ama aynı zamanda da restoranlarda bulabilirsiniz. Ya da Fransa'da hemen hemen bütün süpermarketlerin dondurulmuş ürünler reyonunda da bunu bulabilirsiniz. En kötüsünü en sona sakladım arkadaşlar. Dikkat, mideniz bulanacaktır, şok olacaksınız. Şimdiden söylüyorum size. Artık yani bunu biliyorsunuz Avrupa ülkelerinde Fransa'da domuz yeniliyor. Domuz her yerde var. Ben şimdi bugün size boudin noir denilen bir yiyecekten bahsedeceğim. Boudin noir, boudin aslında eski Fransızcadan gelen bir kelime ve şiş karın, göbek anlamına geliyor. İki türlüsü var. Beyaz olanı var, siyah olanı var. Ben bugün size siyah olandan bahsedeceğim. Boudin noir nedir? Boudin noir işte Fransa'da domuzu aldıklarında, kestiklerinde o kanı, akan kanı onlar biriktiriyorlar. Saklıyorlar boudin yapmak için. İçine domuz kanı, daha sonra sirke koyuyorlar. Domuzun yağını koyuyorlar. Bağırsaklarını koyuyorlar. Ve bu karışıma baharatlar ekliyorlar. Daha sonra bir bağırsağın içine dolduruyorlar ve bu suda pişiyor. Görünüm olarak biraz sucuğu andıran bir şey ama çok daha siyah bir şey. Fransa'da bunu hemen hemen herkes tüketiyor. Bütün süpermarketlerde var olan bir şey. Fransa'nın her yerinde yenen bir şey. Değişik isimler veriyorlar bazı yerlerde. Bunu yağda kızartıyorlar. Yanına elma yiyorlar. Yani elmayı kesiyorlar. Yağda hafiften kızartıyorlar. Bazen içine tarçın koyuyorlar. Hafif şekerli bir elma ile ve patates püresiyle yiyorlar. Evet, bu da sonuncusuydu. Fransa'da çok yenilen bir yemek bu da. Eğer videomu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Benim için çok önemli bu. Videoya like yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ciao. Hoşça kalın.